Herkese selamlar. Şu anda İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayım ve yolculuğumuz Hindistan'a, dünya turu seyahatimiz devam ediyor. Yalnız videoya başlamadan önce bir şeyler söylemek istiyorum. Maalesef ki ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi yüzünden öncelikle yakınlarını kaybedenlerimizin ve bütün vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Maalesef çok kötü bir felaket yaşadık. Hepimiz çok üzgünüz. Hepimizin morali bozuk, psikolojisi bozuldu. Hepimizin çok kötü bir felaket yaşadık. Ve benim de şöyle bir durum oldu ve gördüğünüz gibi ben şu anda Hindistan'a gidiyorum. Şubat ayının sonlarına doğru yaklaştık ve istemeyerek gidiyorum. Ben Hindistan uçak biletlerini ve konsolosluktan vizeyi aldığımda daha deprem felaketi olmamıştı. Ben konsolosluktan vizeyi aldıktan 4 gün sonra bu deprem felaketi oldu ve ben şöyle bir karar aldım. Dedim ki Hindistan'a gitmeyeceğim, seyahatimi iptal ediyorum ve birkaç ay sonra gideceğim, erteleyeceğim diye bir karar aldım. Normalde gitmeyecektim ama maalesef ki gitmek zorunda kaldım. Neden böyle kötü bir olay oldu? Öncelikle konsolosluğu aradım, Ankara'daki Hindistan konsolosluğunu ve Türkiye'deki bu deprem felaketi yüzünden seyahatimi iptal etmek istediğimi söyledim. Vizemi iptal edin ve lütfen ücretimi geri verir misiniz diye bir talepte bulundum. Maalesef ki öyle bir şey yapamıyoruz deyip reddettiler. Peki tarihi erteleyebilir misiniz? 2-3 ay sonraya erteleyeyim. Ben birkaç ay sonra gitmek istiyorum. Şu an gitmek istemiyorum dedim. Ama yine de kabul etmediler. Vizeniz basıldığı için hiçbir şekilde değişiklik yapılamıyor. Ya gideceksin ya da iptal edeceksin. Yani gitmeyeceksin. Birkaç ay sonra tekrar alacaksın dediler. Ben de şöyle düşündüm. Hindistan vizemi 3 aylık almıştım. Dedim en azından bir ay sonraya erteleyeyim. Bir ay eksik olsun. 3 ay değil 2 ay Hindistan'da bulunayım. Bir ay sonra gideyim ve bu süre içinde zaten elimizden geldiği kadar deprem bölgesine yardımlar yapıyorduk. Bunun için çalışıyorduk ve bunu devam ettiririm. Bir ay daha Türkiye'de kalayım dedim. Ben de uçak biletimi ertelemeye karar verdim. Havayolu şirketini aradım. Dedim böyle. Ben dedim deprem felaketi yüzünden uçak biletimi önce bir iptal etmek istiyorum. Ücret geri iadesi yapıyor musunuz dedim. Hiçbir şekilde geri iade yapmıyoruz. Uçak bileti iptal edemiyoruz dediler. Ben de dedim yani bu deprem yüzünden ben gitmek istemiyorum. Peki bir ay sonraya ertelesek, bir ay sonra gideyim olur mu dedim. Onlar da dedi ki hiçbir şekilde ücret geri veremiyoruz. Tarihi de değiştirirsen ekstra ücret vermek zorundasın dediler ve aptalca bir şey. Olay da şu: ödediğim uçak biletinin 1,5 katını sadece bir ay sonraya ertelemek için istediler. Ben de diyorum yani bir mantık hatası var. Ben uçağa hiç binmem. Tekrar satın alırım bir ay sonraya. Daha ucuza gelir dedim. Yani böyle saçma bir olay oldu. Ve bir gün sonrasında havayolu şirketi durumun ciddiyetini anlayınca bana bir mail attı. Dedi ki tamam dediler, 365 gün içinde uçak biletini ücretsiz bir şekilde erteleyelim. Ücret geri vermeyiz ama erteleyebiliriz. Ücretsiz bunu yapalım. Ama bir şartımız var. Birinci dereceden bir yakınının öldüğünü bize kanıtlarsan ve ölüm belgesini bize gönderirsen uçak biletini bir sene için istediği tarihe erteleyebiliriz dediler. Böyle saçma bir olay. Yani alt tarafı bir uçak biletinin tarihini bir ay sonraya alabilmek için illa birinci dereceden bir yakınımın ölmesi mi gerekiyor? Böyle saçma bir olay var. Yani binlerce, hatta 40 binin üstünde vatandaşımızı kaybetmişiz. Yani sırf birinci dereceden ailemden birisi ölmediği için uçak biletimi erteleyemedim hiçbir şekilde. Bütün biletleri yakıp bir ay sonra gideyim desem çok büyük bir masraf olacak ve bu sebepten dolayı maalesef moralim çok bozuk bir şekilde Hindistan'a gitmek zorunda kaldım. Yani bütün hevesim kaçtı, tadım kaçtı, seyahat etme keyfim yok yani şu an. Yani keyifsiz bir şekilde gidiyorum. Böyle bir durumdayım. Olabildiğince sizlere aktif videolarla devam edeceğim. Pozitif videolar yapmaya çalışacağım olabildiğince ama hiç keyfim de yok maalesef ki ülkemizde yaşadığımız bu olaydan dolayı. Maalesef bu durumu da size anlattım. Mecbur gidiyoruz. Uçağım peki nasıl olacak? Öncelikle arkadaşlar uçak biletimin bir sponsoru var. Herkesin tanıdığı dünya turu yapan Hayta Yollarda'yı biliyorsunuzdur. Hayta Yollarda akademiyi kurdu ve 2023 yılı içerisinde 50 tane gezgine uçak bileti sponsorluğunda bulunacağını söylemişti. Tabii bu projeler başladığında daha deprem felaketi yoktu ve benim Türkiye İstanbul'dan Hindistan Yeni Delhi'ye olan uçak biletimi Hayta Yollarda sponsor oldu ve aldı. Hayta'ya da buradan çok teşekkür ederim. Peki yolculuğumuz nasıl olacak? Şimdi Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayım. Saat şu an sabahın 9'u. Öğlen 2.30'da İstanbul'dan önce Suudi Arabistan'a gideceğim, Riyad şehrine. Suudi Arabistan'da aktarma yapacağım. 2 saatlik aktarmam var ve sonrasında Suudi Arabistan'dan Hindistan'a gideceğiz ve gecenin 3'ünde Hindistan'a varmış olacağız ve artık Hindistan maceraları başlıyor. Bakalım neler yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz. Neyse ben daha fazla lafı uzatmayayım. Yola çıkalım.
Daha 5-6 saat var uçağın kalkmasına. Önce bir pasaport kontrol işlemleri, gümrük işlevleri, pasaport yerleri, check-in yapma olayları var. Onları halledeceğiz. Sonra uçağa binip gideceğiz. Hadi o zaman gidelim. En sevdiğim şey havaalanını evim gibi kullanmak. Şimdi dış hatlar bölümüne geldik. Buraya da yerli otomobil TOG'un bir tane aracını koymuşlar. Sergiliyorlar burada. Ve şimdi en saçma yere geldik. Yurt dışı çıkış harç pulu alacağız 150 liraya. Devlete harcımızı ödüyoruz yurt dışına çıkıyoruz diye. Paraları veriyoruz. Ve aldık. Devlete harcımızı da ödemiş olduk. 150 lirayla şu kağıt parçasını aldık. Hindistan'a uçuşum Suudi Arabistan şirketi Flynas Hava Yolları ile olacak. Ve şimdi check-in yapma yerlerine geldim. Burada sıra var. Ben de sırayı bekleyeceğim ve birazdan check-in işlemleri başlayacak. Buradan check-in'i yaptık mı pasaport kontrolü yerine gideceğiz. Ve şimdi check-in yerinden çıktık. Biletler tamam, check-in işlemi tamam. Hayatımın en şanslı uçak bileti diyebilirim. Öyle bir iyi bir çalışana denk geldim ki bana bir kıyak geçmiş, bunu size anlatmadan edemeyeceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Suudi Arabistan aktarmalı gideceğim ya. Şimdi tabii ki check-in sırasında ve uçağa binecek çok fazla Arabistanlı, Arap kişi vardı. Bir ara bir kargaşa çıktı benim önümdeki bekleyen Araplar arasında. Bir kargaşa, bir tartışma, bir şeyler falan çıktı. Yani ben Türk'üm diye artık hani Enze tam sen geç şuradan, senin işini halledelim falan dediler. Check-in sırasında Türk bir çalışan kadın vardı. Bir şey Türk olduğumda görünce bana bir kıyak geçmiş. Dedi ki ben dedi sana güzel bir kıyak geçeceğim şimdi dedi. Çünkü ben koltuk seçimi falan hiçbir şey yapmamıştım. Kadın dedi ki cam kenarından veriyorum sana 2 uçuşuna da dedi. İstanbul'dan Arabistan'a, Arabistan'dan Hindistan'a 2 uçuşta da cam kenarı veriyorum ve acil çıkış kapısının oradan veriyorum. Ayak uzatma yeri geniş oluyor dedi. 2 koltukluk yer oluyor dedi. İstediğin kadar ayağını da uzatabilirsin. Rahat rahat istediğin gibi de uyuyabilirsin dedi. Muhteşem bir kıyak geçti bana. Dedim yani direkt orada, dile benden ne dilersen. Pasaport kontrol yerindeki şu sıraya bakın. Bu sıra var ya 2 saatte bitmez. Pasaport kontrolünden çıktık. Şimdi de çanta kontrolü. Ve işleri sorunsuz hallettik, bitti. Şimdi artık pasaport kontrolünden geçtik, check-in'den geçtik falan, sıfır sıkıntı, tertemiz geçtik. Çok da rahattı. Şimdi saat oldu 12. Uçak 2.20'de kalkacak. 2 saat 20 dakika. Şimdi artık bekleyeceğim burada boş boş. Gidiyoruz. Önce Arabistan, sonra Hindistan. Bakın fiyatlar. Bir tane simit 95 lira. 84 lira. Börekler 65 lira. Havaalanı fiyatlarını da görmüş oldunuz. Bir simit yeseniz 60-70 lira. Yanına bir kahve iç 200 lira. Kapılar açıldı. Şimdi uçağa giriyoruz. Uçak bayağı güzel gözüküyor ama ya. Bayağı ferah içi ya. Ve benim yer burası. 11F burası. İyi, uçağa girdik. Bayağı rahat ya. Güzel, baksanıza ayak uzatma yeri böyle. O mis gibi uzatabiliyorum. Acil çıkış kapısındayım. Ve 4 saat sonra artık Riyad'a varmış olacağız. Ve sonunda uçak bitti, geldik ve şu an Suudi Arabistan'dayım ve Arabistan'ın başkenti Riyad'dayım. Abi fakirliğin gözü kör olsun. Öyle bir karnım acıktı ki gece 3'ten beri yoldayım. Akşam saat 6-7 oldu. Hala hiçbir şey yemedim. Dehşet acıktım. Pahalı bir de her şey. Paralı harcamak istemiyorum. Ben de hazırlıklı geldim. Daha Türkiye'de evimden çıkarken evden şöyle 3-5 dilim ekmek kesip getirmiştim, böyle köy ekmeklerinden. Çantamda şimdi kuru ekmek yiyeceğim. Bununla karın doyuracağım. Arabistan'a gelip Arabistan'da kuru ekmekle karın doyuracağız abi. Şu an ezan okunuyor. Havaalanında da ezanı vermişler. Zaten arkada duyuyorsunuz şu an. Ve sonunda son uçak gitme zamanı geldi ve bineceğimiz uçak şurada. 4 saat sonra Hindistan Delhi'de olacağız. Uçağımız yine aynı. Arabistan şirketi. İstanbul'dan geldiğim havayolu şirketinin aynısı. Uçakta tıpatıp aynısı, hiçbir farkı yok. Oturacağım koltuk yine aynı. Acil çıkış kapısında oturacağım. Ayak uzatma yeri uzun. Güzel, hatta gördüm şurada yer. İşte benim yerim burası. Baksanıza şu alanın genişliğine, mis gibi ve cam kenarı. Buradayız. 4 saat sonra Hindistan'da görüşürüz. En sonunda bitirdik. Uçaktan indim şimdi, saat gecenin 3'ü. Şimdi pasaport kontrolüne gidiyoruz.
Bakın havaalanında buraya su içme yeri yapmışlar. Bu şekilde burada musluklar var. Bunlar içme suyuymuş. Aa, direkt beni görünce çalıştı. İçme suyuymuş. Yani Hindistan'da böyle su ne kadar sağlıklıdır, ne kadar temizdir bilemiyoruz. Ama bir deneyelim bakalım ya. Hindistan'daki ilk suyumuzu bir içelim. Fena değil, iyi. Başka turistler de var benim gibi. Onlar da geldiler, suları dolduruyorlar. Şimdi şu arkamda gördüğünüz yerde bir form doldurduk. Formda da işte klasik işte adres, isim, soyisim, pasaport numarası, nerelisin, ne zaman geldin falan gibi bilgiler var. Şimdi de şurası solda gördüğünüz yerde pasaport kontrolünün olduğu yer. Çıktım oradan da iyi hallettik. Pasaport kontrolünde de bir şey yok. İşte doldurduğumuz formu verdik. Pasaportu verdik. Vizeyi falan gösterdik. Üstüne bir tane parmak izi aldılar. Bu kadar bitti. Şimdi artık havaalanının içindeyim burada. Yalnız saat gecenin 4'ü. Ne yapacağım bilmiyorum. Gece 4'te de şimdi gidilmez, bir tane hostel ayarladım ama geç saat şimdi. Herhalde bir 2-3 saatte burada beklerim. Bir güneş doğunca havaalanının çıkışında bir metro varmış. Metro istasyonundan artık metroya binerek şehir merkezine gidip hosteli bulmaya çalışacağım. Şimdi havaalanında para bozduracağım. Böyle 10 dolar var. Size de tavsiye vereyim. Eğer nakit dolarla gelip bir ülkeye orada bozacağınız zaman, eğer o ülkenin parası da cebinizde hiç yoksa, mesela ben şimdi havaalanından merkeze gideceğim, burada metro parası falan böyle küçük paralar ama dolar geçmediği için havaalanında sakın bütün paranızı bozmayın. Zaten bunu biliyorsunuzdur, çok düşük kurdan bozuyorlar havaalanı. İlk günde işinizi görecek kadarını bozun. Ben mesela şimdi sadece bir 10 dolar bozduracağım burada havaalanında. Hani beni buradan bir kalacağım hostele götürürsün yeter. Sonrasında ben de zaten dolarla geldim nakit olarak. Şehir merkezindeki change ofislerden bozdurup daha yüksek miktarda para alacağım. Yani havaalanında her zaman bir 10 dolar bozun ya da 20 dolar günlük masrafınızı kurtaracak kadar. Buldum change office, şurada var bir tane. Hindistanlılar olayın çakallığını çakmışlar. 3 farklı change office'e gittim. Üçü de 10 dolar bozmayız, minimum 50 dolar diyorlar. Hani anlamışlar muhabbeti şehir merkezinde tamamını bozdurduğumuz için. En son artık ya dedim, böyle falan yalvar yakar 10 doları bozdum ama çok düşükten bozarım bak. Normalde şehir içi kuru 82, havaalanında 77, bana 72'den bozdular. Bayağı bir düşükten verdiler ama 10 dolar sorun değil. Hani buradan benim metro ile falan şehir merkezine götürsün yeter. Şimdi de şurada Airtel diye bir yer var. Bizim Turkcell, Vodafone gibi bir sim kart şirketi. Ne kadar iyidir bilmiyorum Airtel. İlk bulduğum yer burası, yorgunluktan, uykusuzluktan. Buradan bir sim kart satın alacağım. İnternet paketi falan yapacağım. Havaalanından dışarı çıktım şimdi. İşte Hindistan'ın havaalanı böyle. Yalnız hava öyle bir kötü ki, hani hep böyle diyorlardı bana veya Hindistan hakkında etrafta duyduğum şeyler. Hindistan'a ilk gittiğinde, havaalanından dışarı çıktığında böyle çok farklı bir hava göreceksin, farklı bir koku göreceksin falan. Tabii şu an saat gecenin 4.30'u, çok belli olmuyor ama şu havaya bakar mısınız? Kamerada gözüküyor bilmiyorum ama aşırı sisli mi, isli mi? Yani çok kötü, böyle oksijen bile az geliyor. Böyle yani gerçekten böyle, yani oksijen az değil de böyle hani çok temiz gelmiyor yani. Bayağı kasvetli, kapalı bir havası var. Neyse, ben sim kart işini de hallettim. Onun da bilgisini vereyim. Eğer siz de gelirseniz Hindistan'a bir gün. Zaten yeri gösterdiğim Aircell öyle bir şeydi, bir ismi zaten videoda gösterdim. Şöyle sadece tek bir paketleri varmış. Başka paketleri yokmuş bu şirketin. Ama yine de hoşuma gittiği için aldım. Tabii ne kadar yeter bilmiyorum ama 450 rupi ödedim. 450 rupi de yani 5,5 dolar ediyor. 5,5 dolar da bir 100 lira gibi bir şey ediyor. Aylık olarak ödedim bunu. Burada yani Hindistan içinde Hindistanlıları sınırsız arayabiliyormuşum. O önemli değil zaten de, internet paketi önemli. Her gün düzenli olarak limitim günlük 1,5 GB. Hani burada öyle bir sistem varmış. Günlük 1,5 GB limitim var. 1,5'u geçti mi gün içinde, o 24 saatte olana kadar kullanamayacağım. Ama güzel, her gün 1,5 GB yükleyeceğim. Saat şu an 4.30. Ben burada oyalanacağım. Güneş doğana kadar bekleyeceğim burada. Bir 3 saat falan otururum herhalde. Ben bayağı uykusuzum. Kenarda bir yerde bir sızayım, 3 saat uyuyayım diyorum arkadaşlar. Bu da Hindistan'a geliş videom olsun. Sabah uyandığımda havaalanından çıkarken de Hindistan'daki ilk günüm diye bir video çekeriz. Ve Hindistan maceraları artık başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım, Hindistan'da neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. O zaman diğer Hindistan videolarında görüşmek üzere arkadaşlar.